Merhabalar, hoş geldiniz. Ben Profesör Doktor Ali Emre Aksu, plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi, aynı zamanda el cerrahisi uzmanıyım. Ben lisans eğitimimi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yaptım ve oradan tıp doktoru olarak mezun oldum. Daha sonra aynı üniversitede öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak çalıştım yaklaşık 21 sene. El cerrahisi konusunda da özellikle uzmanlaştım. Rekonstrüktif cerrahi ve mikro cerrahi ile de çok ilgileniyorum ve tabii her plastik cerrah gibi estetik cerrahi ile de ilgileniyorum. Gruplara ayırmak gerekiyor. Aslında esas olarak 3 grup var. Bunlardan birisi meme dikleştirme ameliyatları, diğerleri meme büyütme ameliyatları ve genelde meme implantları ve protezle yapılan ve bazen yağ enjeksiyonuyla da yapılabilen ve tabii ki meme küçültme ameliyatları bunların başında geliyor. Tabii meme asimetrilerinden de bahsedebiliriz. Asimetrik memenin düzeltilmesi gibi. Yani her türlü estetik ameliyat gibi tabii yaklaşık bir haftalık süre içinde biz doktorlar hastanın gözümüzün önünde olmasını isteriz. Kontrole bir şey ters gidiyor mu gitmiyor mu diye de bakmak için, tabii ki pansumanları da yapmak için. Meme ameliyatları genellikle çok ağrılı ameliyatlar değillerdir. 1 saat ile 4 saat arasında değişebilen ameliyatlardır. Genelde bir günlük hastaneye yatışı yetebilir. Bazen direnler kullanıyoruz, özellikle meme küçültme ameliyatlarında. Direnlerle eve çıkılabilir. Genellikle 2. 3. günün içinde de bu direnler çekilir. Genel anlamda konforu kötü olan ameliyatlar değillerdir. Şimdi yara iyileşmesi diye bir şeyden bahsettiğimiz zaman, özellikle de ameliyatın izinden bahsettiğimiz zaman, dikişler alındığı zaman, ki çoğunlukla alınmayan dikişler kullanıyoruz, estetik anlamda konulan dikişler. Aslında yara iyileşmesi bitmiyor. 1-1,5 sene kadar devam ediyor moleküler düzeyde. Dolayısıyla izler söz konusuysa en son halini 6 ay ile 1 sene arasında bir hastanın anlaması gerekiyor. Tabii ödem vesaire ilk 6 ay içinde oldukça büyük bir kısmı çözülmüş oluyor. Genelde de ilk 1 ay önemli. Yani 1 aydan sonra neredeyse %80-90'ına ödem anlamında ulaşmış oluyor. Özellikle meme cerrahisi söz konusu olduğunda. Yani her türlü estetik cerrahi ameliyatında aslında ikinci ameliyat daha zordur. Özellikle de burun ameliyatı için bunu söyleyebiliriz. Tabii ki revizyon ameliyatları söz konusudur. Burada eğer çok ciddi bir deformite yaratılmamışsa ilk ameliyatta daha küçük prosedürlerle bir şeyler düzeltilebilir. Eğer çok ciddi bir deformite yaratıldıysa, bu geri dönüşsüz bir problemse hakikaten ikinci ameliyatta da her şeyi dört dörtlük yapmak mümkün olmayabilir. Yani zaten amacımız revizyona ihtiyacı duymayan ameliyatlar yapmak. Çok ciddi bir görevimiz var tabii ki, çünkü tamamlayıcı meme rekonstrüksiyonunu bizler yapıyoruz. Şu istatistiği bilirsek, yani toplumda her 8 kadından birisi neredeyse meme kanseri adayı. Dolayısıyla ister anında rekonstrüksiyon yapılacak olsun, ister daha sonradan yapılacak olsun, biz plastik cerrahlara çok görev düşüyor bu konuda. Yani kabaca açıklayacak olursam anında rekonstrüksiyonunu kalıcı meme protezleri, implantlarıyla yapıyoruz. İlk hedefimiz bu. Fakat bazen geride kalan dokular bu şekilde ameliyat yapmamıza izin vermiyor. O zaman hastayı da daha çok korumak için 2 seanslı bir ameliyatı seçebiliyoruz. İlk önce bir doku genişletici. Bunu bir balon olarak kabul edebiliriz. Dış çeperi silikon olan. Koyuyoruz sönük olarak ya da az şişirilmiş olarak. Sonra dereceli olarak bunu şişirip orada bir cep hazırlıyoruz. İkinci seansta ise onu çıkarıp kalıcı proteze geçebiliyoruz. Özellikle şiddetli radyoterapi alacak hastalarda bu şekilde yapmak belki de daha elverişli oluyor, komplikasyona meyil vermemek için. Geç gelmiş, hiç meme rekonstrüksiyonu yapılmamış hastalarda yine protez yöntemi denenebilir. Yine 2 seanslı ameliyatta yapılabilir. Fakat bazılarına vücudun kendi dokularından alınan dokularla bizim flap dediğimiz rekonstrüksiyon yapmak, yani yeniden yapılandırma yapmak daha önemli hale geliyor ve bunun içine de tabii mikro cerrahi de giriyor. Bunlar daha da büyükçe olan ameliyatlar olmuş oluyor. Memenin doğumsal ya da gelişimsel deformiteleri, yani şekil bozuklukları olabilir. Mesela bir kavram var, tüberöz meme dediğimiz. Burada çok ciddi şekilde meme gelişimsel olarak yanlış gelişir. Burada artık yapılacak şey, hele bunun en ciddi tipinde estetik bir amaç gütmekten daha çok bir rekonstrüksiyon yapmaktır. Gene yani memeyi yeniden yapılandırmaktır. Bunlar zor ameliyatlardır. Toplumda çok fazla görülmez ama ayrıca ele almak gerekir. Ya da örneğin Poland sendromu denen bir sendrom var. Gelişimsel doğumsal olarak göğüs kafesinin bir kısmı, ön tarafı gelişmeyebiliyor memeyle birlikte ya da buradaki kaslarla birlikte. Bu hastaların aynı zamanda ciddi el anomalileri de olabiliyor. Ben de el cerrahisiyle uğraşan bir cerrah olarak tabii daha çok bunların el anomalilerine de odaklanmak durumundayım.
Bu hastalarda eğer göğüs duvarı ya da meme gelişmediyse normal estetik ameliyatları yaptığımız 18 yaş ve sonrasından biraz daha önce de rekonstrüksiyon yapabiliyoruz. El cerrahisi bizim ana dalımız, yani plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahinin ana dalı içinde ayrı bir bölümdür aslında. Türkiye'de ortopedi ve travmatoloji uzmanlarıyla bizim ana dalımızdan mezun olan kişiler el cerrahisi yapabilirler. Ama bir de bunun üst uzmanlaşması, yani bir yan dal eğitimi söz konusudur. Ben de bu yan dal eğitimi sertifikasına sahibim ve hani yoğun bir şekilde bütün bu cerrahilerin rekonstrüksiyon ve estetik yanında el cerrahisi de yapıyorum. Tabii birçok hastalık var, yüzlerce aslında. Daha çok sinir sıkışmalarını mesela ele alabiliriz. En sık görülenlerden birisi karpal tünel sendromudur. Elin içindeki bir tünelde medyan sinir adını verdiğimiz bir sinirin sıkışmasıdır. Toplumda çok sık görülür. Özellikle 40-60 yaş arasında ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Tabii ki erken evrelerinde değil ama orta ve geç evrelerinde ameliyat yapılıp siniri serbestleştirmek gerekiyor. Bu sadece bir örnek. Bunun dışında her türlü yaralanma, tendon yaralanmaları, kemik kırıkları, sinir yaralanmaları ki bunlar mikro cerrahi girişim gerektirir bazıları. Doğumsal el anomalileri, her türlü iyi ya da kötü huylu olan tümörler ya da felçler bunların arasındadır. Örnek verirsek mesela yapışık parmak, ayrılmamış parmak ya da elde 5'ten fazla parmak olması ki bunların bazıları çok komplike gelişmiş olabilir. Ya da tetik parmak ya da amniyotik band sendromu dediğimiz anne karnında oluşan başka bir şey, antite. Bunun dışında da bir sürü sınıflandırmaya göre anomali var tabii ki. Burada bazı prensipler geçerli. Birincisi estetikten çok fonksiyon ön planda olmalı. Tabii ki estetik tarafında gidiyoruz yani cerrahi tedavi yaparken. Bunun dışında erken ameliyat edilmeliler. 2 yaş ve öncesinde. En azından seri ameliyatlar yapılacaksa da ilkleri erken başlamalı. Çünkü beynimizin elimizi bir alet olarak tam olarak algılaması neredeyse ortalama 18 ay civarında, 1,5 yaş civarında. En iyi halini ona en iyi tanıtmamız lazım beyin hızlı büyürken. Aynı yabancı dili öğrenmek gibi. Diyelim ki Fransızcayı 3 yaş ve öncesinde öğrenmeye başlarsanız ana dili gibi konuşabilirsiniz. Sonradan da çok iyi öğrenebilirsiniz ama ana dili gibi olmayabilir. Onun için doğumsal el anomalisi ameliyatları erken yapılmalı. En değerlilerinden birisi cerrahi tedavilerinden bir baş parmağı olmayan ya da az gelişmiş bir çocuğa bir baş parmak yapabilmektir. Çünkü baş parmağımız elimizin %50 yani yarı fonksiyonunu sağlıyor. Baş parmaksız bir el oldukça eksik bir el. Bunun için değişik ameliyatlarımız var. Mesela elin ikinci parmağını yani işaret parmağını baş parmak yapmak gibi. Oldukça teknik ve sofistike bir ameliyattır. İster el cerrahisi olsun, ister rekonstrüktif cerrahi olsun, ister estetik cerrahi olsun. Dolayısıyla bu konuda bir doktor arayışında olunduğu zaman gerçekten bu işin uzmanına başvurulmalı ve gerçekten gelenler sorularına cevap bulabilmeli. Önemli olan bu diye düşünüyorum.